Merhaba arkadaşlar. Bugün tavada çok kolay bir yöntemle lahmacun hazırlıyoruz. Sizlerin de çok seveceğine emin olduğum tariflerden bir tanesi oluyor. Tarifimizin yapılışına başlayalım. Görmüş olduğunuz bu sebzeleri kullanacağız arkadaşlar iç harcında. Bunları robottan geçireceğiz. Maydanoz, kırmızı biber, yeşil biber, domates, sarımsak ve soğan. Soğanlarımı büyük parçalı halinde blenderımın veya robotum içerisine alıyorum. Benim kullanmış olduğum mutfak robotu büyük olduğu için ben bu şekilde soğan ve biberleri aynı anda çekeceğim. Ben miktarlarını açıklama bölümünde ekleyeceğim arkadaşlar. Sarımsakları da ekledim ve robotumu çalıştırıyorum. İyi bir şekilde arkadaşlar ezmeniz gerekiyor ama çok da ezilmesin arkadaşlar. Biraz parçalı olması gerekiyor. Soğan, sarımsak ve biberlerin ardından kırmızı kapya biberimi ilave ediyorum. Mutlaka daha önceden yıkayın ve çekirdeklerini alın arkadaşlar. Bir kere evinizde lahmacun hazırlarsınız. İnanın her zaman yapmak isteyeceksiniz. Hem daha az maliyetli hem de çok lezzetli oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyeceğiniz tariflerden bir tanesi. Biberleri biraz robottan geçtikten sonra domatesimi ilave ediyorum. Domateslerin kabuklarını soydum ve sap kısımlarını aldım arkadaşlar. Beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Sizleri çok merak ediyorum ve yorumlarınıza değer veriyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Maydanozlarımı da ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, aynı miktarda kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, çay kaşığının ucuyla kimyon ve yarım kilo kıymamı da ilave ederek elimle yoğurmaya başlıyorum. Biraz cıvık bir harç olacak arkadaşlar. Bu şekilde iyi bir şekilde lahmacunumuzun iç harcını hazırlayalım. Tadıyla, kokusuyla harika bir iç harç arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde hazırlayıp eğer mahalle fırınınız size lahmacun hazırlıyorsa onları da bu şekilde verip size de evcil lahmacun hazırlayabilirler. Ama inanın siz evde hazırlasanız daha kolay ve pratik oluyor. Gönül rahatlığıyla bu tarifi sizlere öneririm. İyi bir şekilde karıştırdım arkadaşlar elimle. Kıvamını görüyorsunuz. Düzeltiyorum ve üzerini streçle kapatarak hamuru hazırına kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Bu sayede bütün baharatlar ve sebzeler birbirinin tadını alacaktır arkadaşlar. Benim hazırlamış olduğum hamur mayasız arkadaşlar. İsterseniz biraz da maya ekleyebilirsiniz. Hamur için yarım tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı oda ısısında suyumu alarak karıştırdım. Ve unumu ilave ediyorum. Ben toplamda 4,5-5 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kontrol olun. Hamur ağırlaşana kadar bir tane spatula ile karıştırıyorum. Arkadaşlar mayasız hazırlanan lahmacun daha çıtır ve biraz yumuşak oluyor. Mayalı lahmacun da daha yumuşak oluyor arkadaşlar. Ona göre siz istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ama genelde mayasız hazırlanıyor. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hızlı bir şekilde hazırlanıyor zaten arkadaşlar. Hamurumu toparladıktan sonra tezgahımda da birkaç dakika daha yoğuruyorum katlaya katlaya. Daha sonra da yumurta boyutunda bezlere ayıracağız. Tabi siz tavanızın boyutuna göre daha büyük veya küçük de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama benim hazırlamış olduğum boyut tam ideal boyut oluyor. Hamurun kıvamını da görüyorsunuz. Çok sert değil, çok yumuşak bir hamur değil. Parçaları tekrar küçültüyoruz arkadaşlar. Ve tekrar da bu şekilde beze haline getiriyoruz. Katlaya katlaya elimizle yuvarlıyoruz. Çok bereketli, aile ortamında hazırlanan lezzet tariflerden bir tanesi. Ve benim hazırlamış olduğum bu tarif tam tutuyor arkadaşlar. Tabi siz iç malzemesini daha az kullanarak hamur miktarını arttırabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Üzerine bir tane poşet örterek üzerinin kurumamasını sağlıyoruz. Tezgahıma biraz un alıyorum ve bir tane bezimi alarak tekrar üzerine un serperek merdane yardımıyla tavanın boyutuna göre açıyorum. Eğer hamur dilinirse daha kolay bir şekilde açılır arkadaşlar.
Ama benim hamurum da gayet iyi bir şekilde hazırlanıyor. Sizler de böyle tariflerin devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve tarif hakkında görüş ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Ne tarz videolar görmek istiyorsanız kanalımda onu da bahsederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. 2 tane bezemi hazırlamış oldum arkadaşlar. İç harcımı da alıyorum ve biraz alarak hamuruma yayıyorum. 2 yemek kaşığı kadar yeterli oluyor arkadaşlar. Zaten dağıtıyoruz. Elimize tekrar hamuru. Bu iç malzeme her tarafa yayılacaktır. Elimi hafif ıslattım ve görmüş olduğunuz gibi parmak uçlarımla hamuruma dağıtıyorum. Mutlaka elinizle dağıtmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha kolay oluyor. Kaşıkla da kullanabilirsiniz ama ben tekrar tavaya koyacağımız zaman elimizi tekrar kullanacağız. Avucumun içerisine alarak tavama alıyorum. Tavayı kesinlikle yağlamadım arkadaşlar. O anı çekmeyi unutmuşum. İlerleyen dakikalarda sizlere göstereceğim. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte 7 dakika kadar pişiriyorum. Bu şekilde alıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi dökülmüyor arkadaşlar ve dikkatli bir şekilde tavamızı da düzeltiyoruz. Mutlaka en fazla kısık ateşte 7 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Altı bu şekilde hafif kızarmaya başladığı zaman da alıyoruz. Size diğer püf noktalarını da göstereceğim. Hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi dökülmeden tavanın içerisine alıp düzeltiyoruz. Bu lahmacunu da diğer lahmacunun üzerine gelecek şekilde kapatıyoruz arkadaşlar, görmüş olduğu gibi. İç harçlar birbirini görmesi gerekiyor. Mutlaka kısık ateşte ve kapağı kapalı olarak pişmesi gerekiyor. Yoksa üzerindeki et çiğ kalır arkadaşlar. Diğer kalan hamurları da aynı yöntemle hazırlıyorum. Lahmacunların hemen hazırlanması için ben 2 tane tava kullandım. Size tavsiye ederim. Daha kolay biter arkadaşlar lahmacunlarınız. İç harçları birbirine bakacak şekilde bu şekilde üste koyuyoruz arkadaşlar. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde tamamlıyoruz. Bütün lahmacunlarımı aynı yöntemle pişirdim arkadaşlar. Harika gözüküyor. Sizler de mutlaka deneyin. Yeşilliklerle ve sumak soğanla servis yapacağım ben ve yanında acılı ezme hazırladım. Onun videosu da kanalımda mevcut. Denerseniz mutlaka yorum ve görüşlerinizi de bekliyorum. Tarifimin sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimler zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.